Bosna Hersek'te de olsa Ankara basını dinleriz, öyle değil mi? Evet hocam. Burası da küçük bir köy herhalde, değil mi? Burası da küçük köy. Ama Sırp bölgesi. Sırp Cumhuriyeti. Evet. Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti bölgesi. Evet, Sırp bölgesi. Mesela karşıdaki evler Sırp evler. Çatılardan anlıyoruz Evet. herhalde. Ve şeydir, kerpiç düzenlidir. Evet. Çatılar eğik olursa ve bu yapıda olursa Sırp evi oluyor. Kesinlikle. Yukarıdan biraz da İstanbul'a göndermek lazım aslında. Türkiye'yi. Karaula. Karaula, evet. Karaula köyü. Karaula köyü. Karaoğlan. Karaoğlan'dan geliyor galiba, değil mi? Evet. Büyük ihtimalle Karaoğlan. Evet Şahmuz Bey. Tam o merkezde şu an Seni dinliyoruz. tepe noktadayız. Evet. Birazdan inişe doğru geçeceğiz. Şu anda Sırbistan'dan çıktık, gümrükten geçtikten sonra tepe noktada. Evet. Sokolat diye bir kasaba var. Evet. Hampiyasak var. Oradan direkt Roma bölgesinden Romanya bölgesinden direkt aşağı ineceğiz. Romanya dediğimizde Bosna Hersek'in bir bölgesi. Hı. Romanya bildiğimiz Romanya değil. Burada kış şartları genelde herhalde burada en şiddetli olduğu yerler buralar herhalde. Evet, en şiddetli olduğu yerler buralar. Bizim Sivas Erzincan arası yol ayrımı gibi. Evet. Şu an Hampiyasak diye bir şehirdeyiz. Burada Sırp da var, Boşnak da var, Hırvat da var. Karışık bir. Onun için hem Kiril alfabesi var hem de Latin alfabesi kullanılıyor. Mesela burası Müslüman bölgesi. Ama Müslüman bölgesi. Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin özerk bölgesi. Ama herhangi bir sınır veya sınır muhafızı veyahut da herhangi bir polis koruması falan gibi böyle bir şey yok geçişlerde. Yok. Direkt Ankara, İstanbul gibi, Evet. Bolu, İstanbul gibi geçiş yapılabiliyor. Köyler de modern köyler ama bizim köyler gibi değil yani hocam. İnsanların burada geçim kaynağı nedir? Hayvancılık, tarım, ormancılık, orman ürünleri. Ağırlıkta hayvancılık var, küçükbaş hayvancılık. Hı hı. Hem iç bölgedeki İhtiyacı karşılıyor. Hem de ülke dışına ihraç ediliyor küçükbaş hayvan. Ama bu bölge ormancılıkla besleniyor, Orman köylüsü daha çok burada yani. Senin söylediğin herhalde görüntünün en çok güzel olduğu yer Evet, herhalde. şimdi görüntü dediğimiz kartpostallık dediğimiz kısımlar burası. Burası mükemmel. Yaz kış, yazın Nisan'la Kasım ayında çok güzel oluyor. Mesire alanları gibi, Evet. milli park gibi Evet. değerlendirilebilir. Mesela bazı bölgelerde burada araziye çıkamazsınız. Ölüm tehlikesi işareti vardır. Çünkü o bölge Birleşmiş Milletler tarafından temizlenmemiştir. Mayın bölgesi vardır. Mayın vardır. Savaş döneminde. Savaşın izlerini hala taşıyor Evet, diyorsun. savaş izlerini taşıyor. Ölüm tehlikesi olan arazilere giriş yasak. Bunlar Birleşmiş Milletler'in kontrolünde mi o bölgeler? Evet, o bölgeler Birleşmiş Milletler veya Sırp hükümeti halka açmak amacıyla her yıl belli dönemlerde Peyderpey çalışıyor. mayın temizlik ihalesi açıyor. O kapsamda temizliyor. Bizim bir ara Türkiye Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi gibi. Burada da belediye herhalde çalışıyor, kar temizliği mi yapıyor? Belediye kar temizliği, yaya yolunu açmak için kar temizliği yapıyor. Şu an biz Hampiyasak şehrindeyiz. Hampiyasak. Kumluhan diyelim Kumluhan, Türkçesi. evet. Piyasak kum demek. Han da bildiğimiz han. Burada ünvanlar işte bazen önde bazen sonda oluyor. Türkçesi Kumluhan. Burada da bayağı herhalde kar bayağı bir şiddetli yağmış. Evet, Yani. burası tepe nokta olduğu için
Daha bu başlangıç. Yani normalde burada 40 santim 50 santim kar olabiliyor. Eksik olmaz kar diye diyorsun. 2012'de 1 metrenin üzerindeydi kar. Yağmış burada. Evet. O dönem ben buradaydım. 1 metrenin üzerindeydi. Belgrad'la bu Bosna Hersek arası yaklaşık olarak 4 saat. Evet. Özel araçta 4 saat sürüyor Özel herhalde, araçta değil mi? 4 saat. Mesafe bazen kilometreye vurunca çok yakın gözüküyor ama yollar çok engebeli araziden geçtiğimiz için Ve virajlar çok. virajlar çok. Mesela burası çok, atmosferi çok güzel. Evet. Özel araç haricinde Bosna Hersek ve Belgrad arasında otobüs ve tren herhalde Tabii, ulaşımı var. Otobüs var. Her gün 2 tane otobüs var. Biri akşam saat 10'da çıkan, diğeri ise sabah 10'da, akşam 10'da, sabah 10'da çıkan. Bazen saat 2 gibi, öğlen 2 gibi de otobüs olabiliyor yoğunluğa göre. Hı hı. Yine bu şekilde var. Kombi dediğimiz, bizim transporter dediğimiz o şekilde gelenler var. Artı bir de dolmuş taksi dediğimiz bir uygulama var Sırbistan'da. Hı hı. İşte Belgrad'dan adresten adresi teslim diyorlar ona. Hı hı. Belgrad'dan Sırbistan sınırına kadar bir taksi getiriyor. Sırbistan sınırından siz karşıya yürüyerek bagajınızı alıp yürüyerek geçiyorsunuz. Karşıda taksi bekliyor sizi. Hı hı. Taksiye biniyorsunuz. Saraybosna evinize kadar getiriyor ve ücreti evinizin önünde alıyor sizden. O nehrin ismi neydi? Bosna Hersek ve Drina Drina Nehri. Bosna'yı Sırbistan'dan Ayıran nehir. ve sınır olarak kabul edilen Drina Nehri. Drina Nehri Bosna'da çıkar, sınırı toparlar ve Sava Nehri'ne dökülür. Sava Nehri'nin döküldüğü tam uç noktada da bir kısmı Sava Nehri ile Drina tam kaldığı yer Bosna Hersek'tedir. Yine aynı şekilde Sava ile Drina'nın bir kısım yeri Sırbistan'ı oluşturur. Diğer tarafta Hırvatistan'ı oluşturur. Daha sonra Sava Nehri de Belgrad'da Tuna Nehri ile de o kale meydanının olduğu cepheden herhalde orada birleşiyor. Tuna Nehri birleşiyor. Birleşiyor Sava Nehri ile beraber. Mesela burada olimpik kayak merkezi var. Jahorina, Bjelašnica, Trebević gibi. Hı hı. Buralarda da gidilebiliyor. Yine biz Jahorina'ya yakın bir mesafede yapacağız. Oradan geçeceğiz. Sırbistan'da galiba bir ara kış olimpiyat oyunları da yapılmıştı herhalde. Yugoslavya döneminde 1984 yılında kış olimpiyatlar yapıldı. Tito zamanında çok meşhur bir olimpiyat. Hala da o dönemde kurulan tesisler işlev halindedir. Hala da kullanılır. Mesela Jahorina o dönemde kurulmuş bir bölge. Bjelašnica o dönemde kurulmuş bir bölge. Mesela Bjelašnica'ya kar yağmadığı zaman suni karla o kayak merkezi faaliyetlerini devam ettiriliyor. Bizim şeydeki gibi Bursa kayak merkezi, evet. Karakaya. Burada her ailede bir kişi kesinlikle kayabilir. Evinde de kesinlikle o malzeme vardır. Kayak malzemesi bulunur. Hı hı. Gerçekten ama yani tabi arabanın sıcaklığında gittiğimiz için dışarıda herhalde bir -2, -1 derece gibi. Şu an -6. -6 mı burada? -6. Dışarıda evet. Olmak istemem ama arabanın içerisinden net çok güzel görüntüler var. Dışarıda şu an -6'dan daha fazladır. Evet. -10 civarıdır. Ama insanı da çok soğuğu da etkilemiyor. İnsan alışıyor mu o soğuğa? Evet. Soğuk bizim soğuk gibi değil. Mesela Ankara soğuğunu yaşayan insan için burası yaz havası geliyor. Evet. Ankara ve Sivas'ta soğuk. Evet. İnsanın kulaklarını bile donduruyor ayaz ama burada -10'da olsa o ayaz hissedilmiyor. Bir de var mesela Saraybosna ile Belgrad'daki soğuk birbirinden farklı. Belgrad'daki soğuk nehrinden aldığı havadan kaynaklı bir soğuk var. O bayağı bir de rüzgar estiği zaman bayağı bir üşütüyor. Hatta yüz felci bile geçirebilirsiniz değil o mi? Soğuktan, evet. O rüzgardan. Ama Saraybosna'nın soğuğu tatlı bir soğuğu var.
Evet hocam, şu görüntüleri internette YouTube kanalına koy. Arkasından bir müzik ekle. Herhalde böyle saatlerce seyredilecek bir şey Kesinlikle. görüntü. Yani Ferdi Tayfur'un Müslüm Arkasından Gürses'i değil mi? eklediğiniz zaman Sabahçı mükemmel. kahvesi gibi. Tabii. Öyle mi? Veya derbeder oldum. Derbeder oldum, haram oldu, haram oldu. Veya Gönül Yarası isimli parçası buralarda çok güzel gidiyor. Nisan'da da gelelim. Kesinlikle. Bir mangal herhalde yapılır yani. Kesinlikle, Mangal yerlerinde, kesinlikle. mesire yerlerinde. Mesire yerlerinde. Yine bu bölge içerisinde mesela yol güzergahı içerisinde rahatlıkla sağda solda böyle arabanın girip bekleyebileceğiniz yerler de var. Park yerleri. Park yerleri de var. Park yerlerinde biraz böyle ormanlık alanda, tabii ki ölüm tehlikesi olmayan bölgelerde mangal yakabilirsiniz. Bazı bölgelerde yakmak yasak çünkü orman yangına sebep olduğu için. dolayı yakmak yasak. Ama yine de dikkat etmek lazım yani. Öyle mesire alanına, halkın kullanımına açık yerlerde herhalde mangal yapmak daha doğru olur. Yine bu bölgede şöyle de bir özellik var. Özel mülkiyet olan yerlere insanlar işte bir kişinin konaklayabileceği veya bir ailenin konaklayabileceği balay için yapılmış küçük evler var. O evlerde sela diyorlar, etnosela diyorlar. Yani kültür köyü diyebiliriz biz buna. İçerisinde çeşitli hayvanlar, tavşandır, attır, midillidir, bu tarz hayvanların olduğu güzel bir ortam oluşturuyor. Hafta sonları bu tarz yerler çok meşhur. Balay çiftleri de balaylarını orada balay geçiyor. çiftleri, sevgililer, bazen karı koca gelip bir hafta sonra kafa dinleyelim, rahatlayalım deyip gelebiliyor. Bungalov dediğimiz, Türkiye'de de yeni yaygınlaşan bungalov dediğimiz evler. Yan tarafında sınırsız odun, içerisinde sıcak şöminesi var. Eğer olursa jacuzzi'ne varana kadar koyuyorlar. Yaklaşık biz Saraybosna'ya ne kadar kaldı şey olarak? Şu an bizim Saraybosna'ya 1 saat 20 dakikamız var. 1 saat 20 dakikamız kaldı. Evet. Şeyhimiz Bey, verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Türkiye'den bu yolu kullanacak arkadaşlara da bu yol bir rehberlik etmiş olur yani. İnşallah.